Herkese merhabalar. Şu anda Bozcaada'ya gitmek için Gelibolu Eceabat feribot iskelesinde sırada bekliyoruz. Bugün bayramın 3. günü. Normalde bayramlarda kalabalık oluyor. Ama bir bakalım, sonuna denk getirmeye çalıştık. Umarım güzel olur. Eceabat'tan Çanakkale'ye geçerken feribot ücreti 61 TL olup sadece nakit ödeme kabul ediyorlar. Çanakkale'ye geçişimiz kısa sürdü ama Geyikli iskelesinde bayağı bir sıra var. Yaklaşık bir 40 dakika kadar bekledik. Şimdi içerideyiz ama sanırım ikinci seferde gideceğiz. Ve şöyle bir uyarı var burada. Çadır kurmak yasakmış Bozcaada genelinde ve maskesiz dışarı çıkılmıyormuş tabii, her yerde olduğu gibi. Burası böyleyse berandayı düşünemiyorum Melis. Geyikli'den Bozcaada'ya geçerken ücret şoför dahil binek araç başı 115 TL ve araçtaki diğer kişiler içinse kişi başı 3 TL. Yani biz 2 kişi ve bir araç 118 TL ödedik. Ödemeler sadece nakit olarak kabul edilmekte. Ona göre tedarinizi yapınız. Adaya girişte adanın kocaman kalesi karşılıyor sizi ve eğer vaktiniz olursa girip gezmenizi tavsiye ederiz. Ve kalenin tepesinden adayı panoramik olarak izlemenizi tavsiye ederiz. Adanın meydanı oldukça küçük ve süs eşyaları satan minik minik dükkanlar yan yana sıralanmış durumda. Hemen yanında çeşitli bankalar var. Eğer nakitiniz yetersizse üzülmeyin, buradan çekebilirsiniz. Meydanın hemen yanında ise meşhur Çınaraltı kafe var. İlk iş olarak daha önce de alışveriş yaptığımız mahzenden, adanın üzümlerinden yapılan şaraplardan satın aldık. Birçok şarap üreticisi var adada ve buralara gidip buraları gezip şaraplarını tadım yapıp şarap alabilirsiniz. Gün batımı izlemek için rüzgar güllerinin olduğu ve gün batımı oklarıyla sizi yönlendiren polen teline geldik. Tabii ki de Bozcaada serin ve gün batımını izlediğimiz bu alanda gayet serin oluyor. Gayet rüzgarlı. Rüzgar gülleri adanın ihtiyacı olan elektriği üretmekle kalmayıp ana karaya da elektrik akımı sağlayabilmekteymiş. Gün battıktan sonra dolunay bize yüzünü gösterdi ve yavaşça günü sonlandırdık. Ertesi gün ilk işimiz adanın meşhur pastanesi olan Çiçek Pastanesi'ne gidip efsane kurabiyelerinden almak oldu. Özellikle damak çatlatan çatlak kurabiye bir harika. En çok hangisini beğenmiştik biz? Damak çatlatan çatlak kurabiye. Damak çatlatan çatlak kurabiye. Hadi. Teşekkürler.
Sağ olun. Sağ olun. İçeren böyle bir pazar var. Burada da envai çeşit reçel var. Adana'nın bu arada taze domates reçeli de meşhur. Sabah patlıcan reçelini yedik. Çok güzeldi. Melis de şu an Çiçek Pastanesi'nin çatlatan kurabiyesinden yiyor. Çok taze ve çok güzel. Sonrasında da en çok sevdiğimiz koylardan olan Ayazma koyuna geçtik. Bu koyun en önemli özelliği Türkiye'nin en serin sularına sahip olması. Ağustos başında gitmiş olmamıza rağmen suyu hala çok serindi. Yaptığımız araştırmalara göre adanın en güzel ayları Temmuz-Ağustos. Çünkü daha öncesinde ve sonrasında rüzgar sebebiyle serinliyor ve denize girmekte bile zorlanılıyor. Burada bu şekilde şezlongların etrafını iplerle çevirmişler. Sosyal mesafe kurallarına dikkat etmek için daha önce gittiğimiz plajlarda bu şekilde bir şey görmemiştik. Bu sevindirici bir şey oldu. Burası bayağı sığ. Çocuklar için birebir ama suyu buz gibi. Gerçekten çok soğuk. Ayazma koyunun devamında bir koy daha var, Sulu Bahçe. Fakat sadece yanından geçtik, içine girmedik. Bu koyun hemen yanında halka açık üzüm bağları var. Ve üzümlerin yarattığı görsellik ve isimlerini öğrenmek için girip orada yürüyüş yapabilirsiniz. Malbek'te buraya has bir üzüm. Başka bir yerde yetişmiyormuş. Evet, burası da Habbele plajı olarak geçiyor. Ayazma'nın hemen devamında yer alıyor ve kalabalıklık bakımından Ayazma'yla yarışık durumda bir yer. İkisinin arasında da Sulubahçe diye bir yer var. Orada da yine bayağı insanlar var. Artık tercih size kalmış. Burada tek bir işletme var ama Ayazma tarafında birçok işletme var. Burası da Beylik plajı. Şu anda kullanıma kapalı çünkü dün, yani 2 Ağustos 2020'de tam plajın girişindeki makilik alanda bir yangın çıkmış. Sebebi bilinmeyen bir nedenle. O yüzden şu anda kullanıma kapatmışlar. Burası insanlar tarafından daha az tercih edilen Ayazma plajı. Ayazma'ya göre çok daha sakin. Akvaryum koyu diğer koylardan biri. Buranın en büyük eksisi alanın çok dar olması, giriş yolunun çok kötü olması, insanların çok fazla hücum etmesi ve tabii ki bir işletmesinin olmaması. Burada işletme yok. Akvaryum koyunun hemen yanında bir koy daha var. Orası biraz daha sakin, daha tercih edilebilir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, eklemek ve sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlar bölümüne yazmayı, eğer hala abone olmadıysanız mutlaka abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki gezimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.